Gitme yavrum, gitme düşersin. Gitme oradan. Gel. Kesildi. Hay. Hortum çıktı besbelli. Yok. Her gün suluyor. Aman işte yok. İşte bizi sabah su gibi ekmeşim. Öte yanlarına ekmeyedim daha. Oraları ekmedim. Ne lazım? Su çıkmadı bak. He yavrum. Su çıkmadı bak. Ya yavrum su gelir seni tutar dur. Nereye attım bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Nereye koydum sopayı? O dere bağ deriz. O dere bağdan bu taşları getirdi. Onu uçu kötüledi. Şimdi de düştü bak bu aktıya hiç gelemiyor. Ben kendim bir iki kazmayla ediveriyorum. Buraya ekmiyordum. Boyuna geliyordum. Bacak kırılmadı. Yalnız merdivene iniyor. Merdivene inip gelemiyor korkusuna. Çeltiklere bu yıl iyice vurulmuş. Motoruna ne diyorlar. Eskiden ekiyorlardı. Şimdi motoruna. Motoruna çeltik ekilir mi? Böyle elimizle önüne koyuyorduk. Elimizle ekiyorduk. Orada bir boru daha varmış ya. Onu da delmeyin. Buraya su yetmesi lazım. Açıldı bu mübarek ya. Oraya yan koymuşuz böyle ya. Allah Allah. Bu da geldi başımıza. Yan koymuşuz lan hiç boruyu. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Kara gibi bir şey geliyor. Ne edelim? He? Şöyle koymışık. Çeltik suyuna yaşıyor. Sağlığa su duracak. Pisliklerini iyi veriyorum böyle. Hem iyi oluyor. Yarın bir gün su arzılmaz buradan. Hem temizlik bak mis gibi oh. Sen evi süpürmeyince oluyor mu olmuyor.
Çiftçilik zor iş. Beraber çalışıyoruz. İşçiliğiyle, işte otuyla. Tabii bayansın, evin işi yine yetiyor. Aynı eşimin dediği gibi ben de işte pirinççiyle doğuştan derin. Yaşım kaça gelip de gücüm yettiyse o zamandan beri uğraşıyoruz bununla. Aşağı yukarı eşim ne yaparsa hepsini yapıyorum ben. Mesela bu ekerse ben tohumunu koyuyorum. Kazma da alıyorsun, kürek de alıyorsun, bel de alıyorsun. Kaşına başına yani bir sürmediğim traktör işi var yani. Gücümün yettiği kadar yarı yarıya ben de yapıyorum yani. Bazen rast gitmeyi veriyor ektiğin. İşte yani zor. Ya nereye gitti? Sen bırak orayı, sen bırak. Ben alacağım, dur. Sen kaç. Şimdi bu biraz tez. Ben de biraz huysuzum. Şurayı şöyle bir beğenmesem, şurayı sen deodu yapmamışsın, bu da bana kızıyor biraz. Tabii tartışma oluyor. Gülüyor baksana. La bu kaç doğru ya, bel batmıyor ya. Teknoloji var, lazer var aslında. Lazer müzerine olsa o da pahalı 70 milyar. Göz kararı yaptım ben tapanla ya. Bak büyük konuşmuyor. Şuraya arganecek adam bana burayı tarif edecek. Burayı düzüyor. Seni gibi düzerim ben. Bir kimse yok. Ben sabahın köründe geldim ya. Bir hastalandım işte bu sene. O şatoyu duvarken yüzümüze geldi mi şeyin tozu. Tam 15-16 gün yemek yiyemedim. Doktora gittik. Hap yazdık. Doktora da gitmiyor. Virüs var. Beni Çorum'a götürüyor virüs. Nasıl virüs müdür? Ondan sonra haplar yüzünce bu diye kendime geldim. Ama çok kilo verdim. Nece? Suyun içinde, çamurun içinde ekmeğimizin peşindeyiz. Bu seneki atacağım ilacı 6 milyar para verdim. Mazot daha şurada kalsın, gübresi daha şurada kalsın. Bize 3-5 kuruş bir ekmek parası kalırsa kalıyor, kalmazsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dağdan beri hükümet Osmanlı'dan aşırdı ya. Aha buradan beri aşırdı. Su yok. Allah yine nasiplerini veriyor. Ta şuraya çıkıyordun, aha şu Bozdu'ya çıkıyordun. Şimdi yok. Şey ettiler diyen ya. Baraca bir balık getirmiş. Merdiveni kaplardı. Sık götürdü de sattı. Evet, para mı vardı? Neredeydi para? Şimdi yok, bıdığı yatmıştı. Ben bahçeye geldim idi. Yatmıyor bakayım. Yatıyor. Somun dolu. Kedi bak burada ekmek var. Yesene. Bak ya bak. Gel bir. Sen de içmiyorsun çay, gel. Gel bir. Otur şuraya. Al babaanne. Sen ye, ben şundan bana. Ben kuşluk verdi babam burada yatasıca. Ben 11 yaşında ne imamıydım bilmiyorum. Ya gücüydüm.
Abicamın oğlu deyiverdi beni, abicamın oğlu. Baban ne? Elimden tutuyor beni getiriyor. Sen doğdun mu? Dur. Duydum diye bakalım. Sana koyayım mı? Babasından bir ev düştü. Altlı üstü evi vardı. Satma dedim. Gel dedim. Evi yaptıralım. Kardeşi de biraz şeydi. Bundan ucuz güne aldı evi. Ucuz güne aldı bundan. Bu keresteyi bu adam ırmaktan salınan geçirdi. Onun ucu birden düştü. Ya yaş. 9'dan kaymaya şeymiş. Dokuzdan. 9'danmış. Benden 2 yaş çocuk. Yağmur beşli. Bacak tutmuyor. Bu kol tutmuyor. Zaten kulaklarım işitmiyor. Bazı kere anlayamıyor, bazı kere anlıyor. Bu gelin bile anlayamıyor. Ha. 2 kere ameliyat oldu. Baymadan etmişler. Aha, anamın. Gelini gençerisi. Eskiden bunu giyerlermiş. Anam giymişti. Gelin onu kere giymişti. Cerebağ'da bir bağımız var. 2 adam geliyordu da dep veriyordu. Bak hele dep düremedik, kaldı bak. Zamanında da dert yapıyordum. Gel bu depiyordu. Bu. Sen bana beni getir öyle diyor. Ben yediğinde depeyim diyor. Ben zor koymuyorum ya. Nereye gidiyorsunuz? Daha önce İstanbul'da yaşıyordum. Buradaki hayat çok farklı ya. İstanbul gibi değil yani. Orada sürekli stres. 10 dakikalık yola 1 saatte gidiyorsun, 2 saatte gidiyorsun. Burada şimdi fazla kişi olmadığı için etrafındakilerle anlaşması kolay. Yani sen iyi olduktan sonra herkes iyi oluyor. Sonuçta yapacağın şey belli. Kendi çeltiğini ekiyorsun. Kendi hayvanını besliyorsun. Zaman geçireceğin şeyler belli yani. Bir büyük şehir gibi değil. Hafta sonları böyle işte anneme babama yardım olsun, kendime hobi olsun. Evin yanında böyle tavuklarla, ineklerle zaman geçirmeyi seviyorum. Tohumları ekmeden önce suda böyle 1-2 gün bekletiyoruz. Daha çabuk çimleşiyor. O tohum böyle suya düştüğü zaman tarlanın içinde nereye atıyorsan o oraya düşüyor. Çünkü ağır olduğu için. O yaşlılar benim babamın babası, dedemle babaannem. 4-5 yaşındayken falan ben onların elinde büyüdüm. Ekmek yer misin hacı? Yemez, deminden yedi. Yok. Dedem 92 yaşında, babaannem 94 yaşında.
Biri 26, biri 28 doğumlu. Bebek Allah ömür versin. Odun kesiveriyor bebek. Kömürümüzü, odunumuzu getiriveriyor. Bir inek var. Onu da evsuk doğuruyor. Bu yıl yine evsuk doğurdu. Öyle. Yine bir iki ayran veriyordu, içiyordu. Ayran su duramıyor. Önce bir tavuk yumurtaya gelmiş. Tavuklar yumurtlamıyor. Bir şey var. Başka yere yumurtluyor mutlaka. Dedemin bendeki yeri çok farklıdır. Yani onu hiç kimseyle hiçbir şeyle kıyaslayamam. Elimden gelen her şeyi yaparım onun için. Gel dede. Ben dedeme ne desem kesinlikle itiraz etmez. Buyur dedem. Yaslan gel dede. İşte o saç sakal. Tamam abi hemen. Şunu yapalım mı dede desem hiç hayır demez bana yani. Ki ben de ona demem, o ayrı bir şey. Sakalları da inceltelim mi dede güzelce? Bıyıkları alalım. Tamam dede. Her zamanki gibi yapıyorum buraları. Hafif kısaltıyorum, bıyıkları güzelce inceltiyorum. Bugüne kadar hiç bir defa bana bağırdığını ya da ne bileyim böyle azarladığını hiç bilmem yani. Ben dedem küçükken nereye gitse beni dedem götürürdü mesela. Şimdi de bakıma muhtaç oldukları için götürüyorum, tıraş ettiriyorum dedemi. Getiriyorum, tıraştan sonra getirip duşunu aldırıyorum. Yiyeceği içeceği bir şey varsa, eksiği varsa giderim ilçeden alırım. Torunların nasıl dede torunlar? İyi mi? Bakıyor mu sana? Ustura. Eski ustura bunlar bilemeli. Eski ustamdan istedim ben, bunları böyle biliyorlarmış. Kaldır kafanı dedem şöyle. 80 üzerinde mi anneciğim? 92 yaşında. Maşallah. Berber Mehmet'i mi diyor? Rahmetli oldu, rahmetli. O benim komşuyu söylüyorsun, Mehmet amcayı. Dükkanı kapattı Mehmet amca. Yani eski ustalarındasınız dedim. Bir hatırhane var dedim. Ustura vereyim sana dedi. Dedemin gençliğinin berberleri Mehmet amca gibi. Dedem kolonya al. Ellerini aç. Sıhhatler olsun. Az öne git, az öne gidin hadi. Bizim köyde herhangi bir elektrik enerjisi gerektirmiyor. Su yüksekte olduğu için set yapıyorlar taşlardan. Herkesin kendine ait bir peçe diyorlar. Peçesi var. Belirli bir yerden kanal yapmışlar. O kanaldan herkes paylaşarak bir şekilde tarlasını suluyor yani. Bu ilaç zamanı çok zorlanıyoruz. Devamlı sırtında taşıyorsun. Çamurun içerisine gitmesi zor oluyor. Bir de motor bozulursa o zaman dokunma keyfi.
O zaman 100 gram koyuyordun, şu bardak yetiyordu bir depoya. Bu şimdi 2 bardak atıyoruz yine yetmiyor. Şimdi azotu yok bu ilaçların. Balıklar öldürüyor diye bu azotunu azaltmışlar. Fabrikadan gelen bayisinden duydum ben. Bizzat adamı dinledim de yani. İlk etapta o gübre aşamasına kadar çok zor yani. Çünkü sürekli çamurun içindesin, suyun içindesin. Güç isteyen bir şey yani. ...150-155 gün diyece çeltik pişirir. O zamanlarda işte biçer biçiyi harmana getiriyoruz. Harmanda çalıların üzerine seriyoruz. Kurutuyoruz 2 gün. Ondan sonra çoğalıyoruz. Dövüyoruz mesela fabrikaya. Satışı böyle oluyor. Burada ambarımız var genelde. Biz ambara depo yapıyoruz. İhtiyacın olursa zaman zaman dövüyorum. Ama ihtiyacın olmadığı zaman çağırıyorum bir araba. İşte Allah bereket versin, ne tutarsa tüccara veriyorsun. Benim kelinin kenarında, harmanda kelinin kenarında taş duruyor o taş. Ben bebeğine ben sürerdim yani. Demet diyor, getiriyor sağradan, harmana seriyoruz. O yuvarlağına beraber öküzleri şey yapıyoruz. Yuvarlağına döneke onu aktarıyoruz. Bir daha aktarıyorsun, bir daha tekrar döndük ona bir daha çeviriyorsun. Onu öyle çelkini döküyorsun aşağı. Bizim bebekliğimizde babamızdan gördüm. Biz kullanmadık da yani. O düvenle, taşlarla ekim falan sürerlerdi. Yuvalaklarız böyle taştan, öküzlerle böyle dönerlerdi. Biliyorsun yani. El patozları vardı eskiden. Otunu atacaksın, denesini çekeceksin. Bacağımıza gemlik dolaşırdı böyle, gözümüz görmezdi kararıncaya kadar. Çünkü yetişilmiyordu, zordu işler. Ama şimdi öyle değil. Hatırladığıma göre eskiden keşin ederdik biz. Biz o zaman tapan çekmezdik, hiçbir şey yapmazdık. Sadece aktarı ikilerdik, gübresini atardık otağların. Ondan sonra uyardık traktörü içerisine cimbul aldık. Ertesi günü tohumu atardık. Şimdi bakın arkadaş orada keşin etti, bak her şey bitti otağında. Leylekler böcekleri yiyor. Tarladaki kaş böceklerini yiyor mesela. O böcekler o çertiyi de kesiyor. Bize zarar onlar. Ama leylek de temizliyor. Yılanları yiyor. Leylek olmazsa bizim işimiz kötü. Onun sayesinde biz yaşıyoruz. Leyleğin yuvasına dokunulmaz. Yuvasını bozan zaten kendi yuvası bozulur. Bizim ovaya gitmiyoruz diyor. Bu tarafa gidiyorlar. Böyle bu tarafa. Bu tarafı çok seviyorlar. Bu leylekler diyorsun sana, leylekler. Leylekler. Onlar da olmasa yılanla bizi yer.
Ona sıcak yere gidiyor. İlk kelle çıkınca ondan sonra zaten onlar pırlamaya başladı yavruları. Bunda hepsi beraber toplanırlar bu ovaların kaşlarına, tağların kaşlarına. Ekseri kaşlara toplanıyorlar. Harman kaşına ben 500 leyleğin orada gördüğünü görüyorum ben. Demek ki onlar birbirlerine konuşuyorlar mı kalın? Ne yaparlar? Hadi hepimiz beraber mi gidelim diyorlar. Yoksa ayrı ayrı mı gidelim diyorlar. Demek ki böyle bir şeyleri var yani. Leyleğin daha yuvadan attığını görmedim. Ama geçen sene ben camide, büyük caminin orada bir tane leylek bacağı kırılmış. Hatta bir arkadaşla beraber sardık. Bize de bir şey demedi leylek. Tabii yavrum yavrum. Hiç yemekte işim yoksa. Pilav yapıyorsun, sütlaç yapıyorsun, çorba yapıyorsun, sarma marma yapıyorsun, lahana mahana. Pirinçten çok şeyler oluyor. Genelde de düğünlerde falan meşhurdu bizim buranın pirinci. Ekilen pirinç belli, Osmancık çelti diyorlar. Buradaki ekenlerin de birçoğu veriminden şeyinden memnun. Marketten aldığın pirinçle bizim buralardan alınan pirincin arasında çok fark var. O lezzeti hissedebiliyorsun yani. Ayran, hayat büyük kesiyor. Her akşam 5-6 bardak içiyor. Hayat iyi, kalkıyor. Şunu ekmek koyalım mı?